Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını 62. bölüm fragmanını ve 62. bölümde neler olabileceği konuşacağız. Abi şimdi fragmanda şunu gördük. Ortalık çok yangın yeri. Herkes yalıda. Akın orada, Kazım orada, Seyran orada. Ferit de bir ton olaylardan sonra Seyran'ı alıp kaçırıyor. Tabi burada ne görüyoruz? Kazım'ı boğmaya çalışıyor. Onun öncesinde Kazım diyor ki Ferit'le boşanacaklar, Akın'la evlenecekler tarzı konuşuyor. Ne anlattı bu fragman bize? Ya aslında bu bölümde yaptıkları kötü hamlenin Ferit tarafından hoş karşılanmayacağını ve farklı bir yere gideceğini anlatmak istediler. Ama ben şey anlamadım. Ferit Seyran'ı alıp kaçırıyor ya. Yalanın içerisine girmeyecek herhalde. Oradan alabilirler onu. Dışarıda da şeyler var, akınlar var kapıda. Ya bu denizden mi kaçıracak kızı? Yani oradan bir Abidin abiyle falan bir şey yapıp öyle kayıkla falan mı kaçacaklar tekneye falan? Ben onu anlamadım. Nereye kaçırıyor kızı? Odaya mı kilitleyecek yukarıda ki? Adamlar silahlı falan gelmişler. Çatışma çıkar orada baktığında. Orayı çok anlamadım. Belki ters tarafta dursalardı bir şey olabilirdi. Asıl merak ettiren konu benim şu. Bu adamlar, bütün herkes bir haber için mi, haberi vermek için mi buraya gittiler? Yoksa bir olay mı oldu ki herkes yalıya geldi? Benim anladığım kadarıyla Kazım'a haber vermek için, yani fragmanın başında da söylediği Akın'la evlenecek, Ferit'ten boşanacak haberini vermek için geldiğini düşünüyorum ben. O noktada da Ferit ne oluyor diye çıldırıyor. Zaten Abidin'le de hani emrimden çıkma diye ondan silah falan alıyor Ferit. Hani bir gövde gösterisi de var orada. Muhtemelen de odaya kilitleyecek onu. Çünkü dediğin gibi gidecek bir yer yok. Muhtemelen odaya kilitleyip belki bir şekilde bütün herkesi kompanse ettikten sonra Abidin'le işbirliği yapıp yalının arka tarafından, yani deniz tarafından bir Seyran'ı kaçırıp işte bir dağ evi olabilir. İşte belki bir kış tatili gibi bir organizasyon olabilir. Onu saklamak açısından öyle bir yere götürecek gibi geldi bana. Bu da herhalde bölüm başı karşımıza çıkacak. Çünkü şu vaat de var. Arkadaşlar 62. bölüm Seyfer seyredeceğiz vaadi hissettim ben yapım tarafından. Ya demek ki büyük değişiklikler yapmak istiyorlarsa Seyran bu durumu açıklayacaktır belki de Ferit'e. Orada herhalde hani neden aslında nişanlanması gerektiğini, işte Ferit'in babasıyla ilgili olan gerçekliği açıklayabilir. Ferit ilk baş inanmayabilir. Daha sonrasında belki babasıyla bir konuşması olabilir. Babası da buna hiç bozuntuya vermeyebilir falan. Yani bölüm aslında biraz Ferit'in yine Seyran'ı her zaman bildiğimiz gibi bir yerlerden kaçırması, güvenli bir yere götürmesi ve onların arasının tekrar orada biraz daha düzelmesiyle gidiyor. Bir bölüm böyle olur. Ondan sonra biliyoruz ki 3 bölüm yine berbat olur araları. Şöyle bir detay var. Şimdi Ökkeş tarafında Orhan'ın içeride de olsa dışarıda da olsa kaderin benim ağzımda, benim iki dudağımın arasında tarzı bir tehdit vardı. Şimdi Ferit Seyran'ı kaçırdığı noktada bunu nasıl örtecekler? Bu bence merak konusu. Çünkü Ökkeş'e delirecek bence. Tabii. Ama şurada şu detay var. Bu dizi neyi tutarlı yaptı da bunu da tutarlı yapacak diye düşünüyorum. Eğer zaten senaryo çok büyük bir revizeye uğrayıp çok büyük bir değişim gerçekleştiriyorsa muhtemelen ikinci sezonun başında da gördüğümüz gibi Tarıkları bir anda paket etmişlerdi ya. Bunları da böyle bir anda paket bile edebilirler. Yani buna ben şaşırmam. Evet ya, mesela diziden paket olmayan şeyler bence Serter'le Pelin yani. O kanatta da bu bölüm özelinde farklı şeyler de izleyebiliriz. Örneğin Haris Korhan cephesinden falan. Belki de şey sırrı ortaya çıkabilir. İşte Serter belki de bu olayı yaptırmıştı. Kurşunlama olayını falan. Bunu görebiliriz. Tabii orada Pelin'in başına gelecekleri görebiliriz. Onu aslında bir eve kapattı falan. Ferit'e belki de o arayabilir. Hani mesela Seyran'ı kaçırmışken Ferit. Orada bir ikilemde kalabilir falan tekrardan. Yani şunu görebiliriz bölüm sonunda. Sağ tarafta Seyran, sol tarafta Pelin zor tutuluyor. Ortada da Ferit'in fotoğrafı son olabilir ve artık bunu da kaçıncı defa görmüş olacağız. Olabilir, olmayabilir demiyorum. Nevra mevzusuyla alakalı şundan bahsetmek istiyorum. Biz 2 haftadır gelecek bölümde ne olacak konusunda hep Nevra devreye girebilir falan demiştik ama artık şunu anladık ki Nevra bu hikayede barınmıyor galiba. Nevra hikaye olacak bence. Çünkü seyirciler ilk geldiği zamandan beri çok sevmediler. Yeni bir Pelin istemiyoruz dediler falan. O noktada da tabii ki bölümler boyunca 2 dakika sahne yazıp çıkartıp 2 dakika sahne yazıp çıkartınca şimdi bir etkisi de kalmamaya başladı karakterin yavaş yavaş. Hani Ferit'in dükkan açmasına hala vesile olacaktı bir noktada. Oradan herhalde ilerletmek istemiyorlar mı bilmiyorum. Bence onun hikayesinde yavaş yavaş böyle kapatacaklardır. Aslında çok iyi bir potansiyel vardı.
vardı doğru işleyebilselerdi. Tabii şu da var. Ferit'in Seyran'ı kaçırdıktan sonra ortaya büyük bir sorun çıkacak. Çünkü Korhanlara karşı Ökkeş, Kazım durumu olacak ve hepsi aynı yalı içerisinde. Yani bundan nasıl kaçabilecekler? Ortada büyük bir çatışma bizi bekliyor aslında. Hani senaryo açısından nasıl bir şey ortaya çıkabilir ki herkes oradan dağılsın ve seyircinin o beklediği Seyfer sahneleri gerçekleşsin? Pek onu da anlamadım ben. Yani o fragman bize çok bir şey vaat etmiyor olabilir. Evet yani tabii ki de bir aldatmaca da olabilir bir noktada. Belki de Ferit hani şunun teklifini yapacaktır. Hadi gidelim her şeyi bırakıp falan diyecektir. Ama Seyran da işlerin bu kadar kolay olmadığını. Babasının elinde olduğunu. Hem babasının elinde olduğu hem de gerçeği anlatmasıyla birlikte de kendi düşünce yapısında da hani Ferit'i ne kadar sevdiğini söylese de onu bir türlü içinde de affedemediğini ve seninle ben bir umutsuz yola farklı bir yere her şeyi bırakıp gidemeyeceğimi söyleyeceğimi belirtebilirim diyebilir büyük ihtimal. Ya benim anlamadığım bir diğer konu şu. Ya Seyran'ın bu kadar her şeyi saklama çabası da çok saçma geliyor bana. Bence şuradan yine bir sıkıntı çıkacak bu ikili arasında. Bana niye en başından beri söylemedin? Tabi o da olacak ya Seyran bu çocuk oyunu mu falan diyecek Ferit yani. Bana söyleyebilirdin ben bunlara engel olurdum diyecek falan klasik. Muhtemelen o da şu şekilde olur. Bunlar yine birleşirler ve sahnelerini görürüz. İşte tatlı atışmalar falan. İşte birbirlerini sevdikleri, birbirleriyle güzel sözler söyledikleri. Sonra Ferit bunu bir şekilde öğrenir ve klasik gördüğümüz bir ayrı bir barış, bir ayrı bir barış Seyfer'e kanalize olacak fikir bence hani Orhan'ın hapisteki sürecinin Seyfer kanadında olduğunu Ferit'in öğrenmesi olayı olur. O da işte yine klasik gördüğümüz 3 bölüm yine ayrı olurlar. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Sonra bir bölüm yine o kompanse edilir. Yine birlikte olurlar. Muhtemelen böyle sezon finaline ya da finale artık bilmiyorum. Gidecek gibi. Tabii şu detay var. Neden Latif'in Halis'in işlerini yapan kişi olduğunu biz öğrendik. Ya onunla alakalı bir hikaye açılımı da olmadı. Abi bir de onu o kadar iyi açmışlardı ki o an aslında demiştik ha bak çok güzel bir yalı içinde drama çıkacak. İşte Seyran'la Latif yan yana olacaklar Korhanlara karşı. Hem Ferit'le Seyran arasında bir şey mücadelesi izleyeceğiz. Hani senin çizimlerin mi daha benimki mi falan tarzında. Hani asıl çizim yapanlara karşı yeteneksizleri izleyecektik böyle. Dede torunla işte Seyran'la Latif gibi. Ama hani onu da bize izletmediler. Çok güzel şeyler açtılar bir ara. Ama onları hep unuttular. İlginç. Çok ilginç. Yani bir mafya şeyi tutturdular gidiyor. Eğer gerçekten o balkonda attığı story gibi senaristin artık bir şeyler değişecekse o zaman paket edeceksin abi bu mafya hikayesini falan. Sertar'la Pelin'i zaten çıkartacaksın bence. Zaten direkt bu akım mevzusunda 1-2 bölüm içerisinde derhal bitireceksin. Halis Korhan artık kendisini feda etsin yine bir şey olsun çıksın mesela. Büyük bir olay yapın olmadı. Ondan sonrasında da Orhan'la Ferit arasında bir güç mücadelesi izletin bize. Buraya şeyde dahil olsun, Kaya'da dahil olsun. Kaya'da Ferit'in yanında olsun ya da düşman olsun aile içerisinde bir şeyler çıksın. Seyran'la Ferit'in burada tekrardan bir güven süreci artık bir okul süreci olsun. Seyran'ın rekabet mevzuları çıksın. Burada da Sunay'ı tekrardan Ferit mevzusuna devam ettireceksiniz. Ettirin. Böyle şeyler izletin bize yani. Bunları yazmak çok zor değil. Seni tebrik ediyorum. Yaklaşık 45 saniye içerisinde senaryo nasıl yazılabiliri bize gösterdin. Çok teşekkür ederim abi. Abi diyorum ya geçen videoda sen ben bir de Twitter'dan birkaç tane bu diziyi böyle sağlam takip eden ve yazmak isteyen kişi verin. Hatta ben direkt hikaye akışını diyalogsuz sadece bir sayfa atayım adama yazsalar valla dizi kurtulur yani. Abi çünkü çok basit şeyler kurtulur da değil. Dizi zaten hikaye konsepti olarak çok iyi bir şekilde yaratılmış. Günger Bey'in o konuda hakkını yemeyelim. Ama buraya gelinmesi sürecinde başka bir dizide yazmasıyla birlikte artık diziyi çok sallamıyor olması, diğer arkadaşa teslim etmiş olması. Diğer arkadaş sonuçta bu dizinin yaratıcısı değil bir noktada bu kadar derin şeyleri full de hatırlayamayacak raddede. Senarist değişiklik de yaşanmıştı. Çok normal bu dizinin buraya doğru gitmesi. O yüzden de aslında yapılması gerekenler diziyi daha tutkulu takip eden ya da dizinin o ilk baştaki temposuna dönmesini, o türüne dönmesini isteyen kulu insanları yapabileceği bir iş bence. Yani artık dizi de 5 reytinglerde çakılı kaldı. AB'de zaten 3'leri bulmuş durumda. Bu yaptıkları fragman hamlesi, işte ondan sonra atılan storyler, yeni hikaye geliyor. Artık rönesans oluyor, devrim oluyor bu hikayede falan gibi tavırlar bence çok sökmeyecek. Seyirci her şeyin farkında. Ben bu reytingleri de ne yükselteceklerini düşünüyorum. Bence düşmeye devam eder. Final yakın. Bu sezon eğer hakikaten ikilerin de altına da inerse ki bence şu anki bu son 3 bölümdeki hikaye
ve o kadar hak ediyor bence. O reytingleri hak ediyor. Hani belki de bir karar verebilirler. Çok saldılar ilk sezonda çok fazla ülkeye sattıktan sonra diziyi. Hani 3. sezonda acaba bu dizi çok radikal bir senaryo değişikliği falan yapılmadığı sürece bu kafayla çok fazla gitmez yani diye düşünüyorum. Belki de 3. sezonun yarısına daha varamadan erken final gelebilir. Ki mesela bana geçen sezon desen o kötü finale rağmen hani mesela derdim ki Yalı Çapkını yine bir 2 sezon çok randımanlı gider derdim. Ama hani bu geldiği noktadaki biz 15. bölümden beridir inceliyoruz bu diziyi. Artık söyleyecek söz bulamıyorum. Hani her hafta incelerken bazen daha kısa oluyor videolar. Bazen de uzun olsa dahi çok aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibime geliyor. Olaylar aynı çünkü. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Açıkçası bu diziyi bu hale getirenler utansın diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu hafta biraz sert oldu bu incelemeler. Olduğu gibi söylediğimiz için böyle oluyor. Görüşmek üzere.